Çoğu insan bugün basit bir soruya net bir cevap veremiyor. Kur'an aslında kimden? Yaklaşık 2 milyar Müslüman için cevap açık. O Allah'ın sözüdür, Muhammed'e indirilmiştir. Barış ve bereket onun üzerine olsun. Ama dünya nüfusunun çoğu bunu doğru kabul etmiyor. Bu da mantıksal olarak sadece iki olasılık bırakıyor. Ya Muhammed Kur'an'ın kökeni hakkında doğruyu söylüyordu ya da söylemiyordu. Bu tek soruyu cevaplamak sonraki her açıklamayı netleştirir. Müslüman olmayanlar için Kur'an başka bir şey. Vahiy değil ama bir açıklama. Önceki kutsal yazıların bir kopyası. Zamanının kültürel bir ürünü ya da olağanüstü insan yeteneğinin bir sonucu. Ve tüm bu açıklamaları masaya yatırırsak bir anahtar soru kalır. Kur'an'ın kökenini baştan sona tamamen açıklayabilecek tek bir insan teorisi var mı? Çünkü Kur'an sadece peygamberler hakkında önceki vahiylerle kısmen örtüşen hikayelerin bir koleksiyonu değil. O bir hukuk çerçevesi, bir ahlak sistemi, sosyal reformlar ve insanlıkla dünya hakkında tutarlı bir vizyon içeriyor. Ve o dönemde Arap dilinin bildiği her şeyin ötesine geçen bir metinsel yapı. Ve bu araştırma için önemli olan, hatta birçok ciddi Müslüman olmayan bilim insanı ilahi olduğunu kabul etmese de, Kur'an'ın önemsiz bir metin olmadığını kabul ediyor. Aksine hukuk, kültür, felsefe ve dil üzerinde derin ve kalıcı bir etki bırakmış bir kitap. Yani tüm bu açıklamaların ardında nadiren yüksek sesle sorulan daha derin bir soru yatıyor. Eğer Kur'an Allah'tan değilse o zaman kimden ve nasıl var oldu? Varsayalım ki tamamen varsayımsal olarak Kur'an ilahi bir vahiy değil. Bu durumda bu artık dini bir tartışma olmaktan çıkar. Bir araştırma problemine dönüşür. Bir kişi yaşadığı koşullar altında bu büyüklükte bir metni nasıl üretebilirdi? Eğer Muhammed Kur'an'ı kendisi yazdıysa, 20 yıldan fazla bir sürede ortaya çıkan bir metnin bilgisini, yapısını ve uzun vadeli tutarlılığını nasıl edindi? Özellikle de okuryazarlığın ve kaynaklara erişimin kısıtlı olduğu bir toplumda. Eğer başkalarından kopyaladıysa tam olarak neyi, kimden, nerede ve hangi koşullar altında bu kaynaklara erişimi oldu? Eğer Kur'an önceki vahiylerle kısmen örtüşüyorsa, önemli ölçüde farklı olan kısımları nasıl açıklarız? Ve önceki metinlerde hiç benzeri olmayanları. Eğer tüm bunlar kişisel hırsla yönlendirildiyse, gerçek motivasyonları neydi? Gerçekten ne kazanabilirdi ve bu yaşamı boyunca gerçekten kazandıklarıyla örtüşüyor mu? Şiirsel yetenekten mi bahsediyoruz? Olağanüstü zekadan mı? Psikolojik bir yanılsama veya takıntıdan mı? Yoksa hesaplanmış uzun vadeli bir aldatmacadan mı? Bu sorulara seçici olarak cevap verilmeyecek. Her açıklama aynı çerçeve ve aynı standart altında incelenir. Eğer bir teori Kur'an'ın kökenini açıkladığını iddia ediyorsa, tüm bu soruları birlikte ele alabilmelidir. Bu videoda yapay zeka bir analitik araç olarak kullanılıyor. Neyin doğru olduğuna karar vermek için değil, her açıklamanın kendi içinde tutarlı olup olmadığını test etmek için. Bu analizin kriterleri ve tam yapısı video boyunca gösterilecek. Ama bir şey baştan sona takip edilecek. Bir açıklamanın tek başına ne kadar ikna edici duyulduğu değil, diğerlerinin yanına konulduğunda ne olduğu. Bazı sınırlamalar ancak tüm açıklamalar birlikte incelendiğinde ortaya çıkar. Bu yüzden adım adım en basit ve en sık tekrarlanan iddia ile başlıyoruz. Muhammed'in sadece bir şair ve yetenekli bir konuşmacı olduğu. Muhammed şimdi Kur'an dediğimiz şeyi okumaya başladığında çevresindeki insanların evrensel vahiy diye bir kategorisi yoktu. Onların şairleri vardı. İslam öncesi Arabistan'da bir şair hem kanaat önderi hem halkın sesi hem de siyasi yorumcu gibiydi. Şiirleri bir kabileyi yüceltebilir veya küçük düşürebilirdi. Bu yüzden birçok kişinin ilk etiketi basitti. O bir şair. İlk bakışta bu mantıklı görünüyor. Kur'an Arapçadır. Okunur, ezberlemesi kolay bir ritmi vardır. İnsanlar onu duyduklarında ağlarlar.
Eğer sadece bu yüzeydeki katmana bakarsanız o bir şairdi sonucu imkansız gelmez. Ama yapay zeka analizi derinleştikçe ilk ciddi sorun ortaya çıkıyor. Klasik Arap şiiri katı ölçü ve kalıplara uyar. Mısraların tahmin edilebilir bir ritmi ve kafiyesi vardır. Çoğu zaman bir sonraki vuruşu tahmin edebilirsiniz. Kur'an'ın ritmi vardır ancak yerleşik şiirsel formlara uymaz. Cümle uzunluğunu değiştirir ve aniden tasvirden emre, anlatıdan doğrudan hitaba geçer. Bu artık klasik şiir gibi işlemiyor. Şairler genellikle eserlerini kendileri, kabileleri ve duyguları etrafında inşa ederler. Kur'an sürekli olarak odak noktasını Muhammed'den uzaklaştırır. Ben söylüyorum demez, tekrar tekrar de ki der. Bu, kendi sesi veya tarzı için hayranlık arayan bir yazarla örtüşmez. Şairler aşktan, savaştan, onurdan, nostaljiden ve kişisel bilgelikten bahsederler. Kur'an ise temelde farklı bir şey sunar. Miras kuralları, ticaret ve borç, aile hukuku, yoksul ve savunmasızlara yardım ve insanın iç diyaloğu, korku, suçluluk ve umut. Bu edebi ifadenin ötesine geçerek normatif ve düzenleyici bir çerçeveye dönüşür. Birinin sadece bir şair olup olmadığını test etmek istersek, mantıklı adım dili bilen çağdaşlarının onu nasıl algıladığını incelemektir. Erken kaynaklar, insanların Kur'an'ı sınıflandırmakta zorlandıklarını kaydeder. Ne şiir ne de bilinen herhangi bir konuşma biçimiydi. Bazıları ona sihir dedi. Anladıkları için değil, nereye koyacaklarını bilemedikleri için. Onu şair olarak etiketlemenin açık bir etkisi vardı. Mesajı insani bir seviyeye indiriyordu. Yine de ona karşı davranışları şairlere genellikle nasıl davranıldığıyla örtüşmüyordu. Yapay zeka burada önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Şiirsel etiket ses ve izlenimi açıklar. Ancak metnin bir bütün olarak nasıl davrandığını açıklamaz. Sonuç olarak şiirsel teori Kur'an'ın neden güçlü geldiğini ve neden okunduğunu açıklar. Ancak şiir hukuk, etik ve sosyal yükümlülükleri düzenleme sorumluluğunu üstlenmez. Kur'an ise bunu yapar. Köken açıklaması olarak şiirsel teori metnin doğasını tam olarak açıklamaz. Ama bugün aynı fikrin modern bir versiyonu var. Sadece bir şair değil, olağanüstü bir dahi olduğu. Ve bu da bir sonraki teste yol açıyor. Şair etiketi artık yeterli gelmeyince daha ciddi bir versiyon ortaya çıktı. Yani Muhammed eğlenceci değildi, aksine olağanüstü bir zekaya sahipti. Bu belki de şüpheciler için en çekici modern teori. Onu yalan söylemekle suçlamıyor, alay ve komplo teorilerinden kaçınıyor. Kur'an'ın etkileyici olduğunu ancak ilahi bir kaynağa ihtiyaç duymadığını savunuyor. Nadir zeka, karizma ve dilsel sezgi yeterli. İlk bakışta kulağa mantıklı geliyor. Eğer Muhammed olağanüstü zekaya sahip olsaydı, bu onun etkisini ve insanların neden onu takip ettiğini açıklayabilirdi. Bu yapay zeka analizindeki asıl soru, bunun mümkün olup olmadığı değil, metnin tüm kapsamını açıklayıp açıklamadığıdır. Bir adam aracılığıyla aynı anda ilahiyat, hukuk, etik, aile hayatı, ticaret, savaş ve barış, kişisel maneviyat ve kolektif psikolojiyi ele alan bir metin geliyor. Bu tek bir alandaki dar bir parlaklığa benzemiyor. Aynı anda birçok alanda bir etkileşime benziyor. Bazıları bu genişliğin onu tam da bu yüzden istisnai kıldığını iddia edebilir. Bu teorik bir olasılık olarak kalıyor. Ama yapay zeka önemli bir konuya dikkat çekiyor: istikrar. Kur'an çok farklı koşullar altında, aşamalar halinde ortaya çıkıyor. Ancak temel tonu ve mesajı 20 yılı aşkın bir süre boyunca istikrarlı kalıyor. Başlangıçtaki belirsizlikleri veya temel iddialardan sonradan vazgeçmeleri görmüyoruz. İnsan yazarlar, hatta dahiler bile genellikle gelişim izleri bırakır. Öğrenme eğrileri, etkilenmeler, revizyonlar. Bilinen tarihi dahilerle karşılaştırıldığında bu izler genellikle görünürdür. Muhammed'in durumunda mevcut biyografik kaynaklara göre bu tür izler açıkça mevcut değil. Dahilik hitabeti açıklayabilir, karizmayı açıklayabilir, etkiyi açıklayabilir. Ama metnin neden baştan beri tutarlı ve eksiksiz bir sistem gibi davrandığını açıklamaz.
Ve böylece ilahi kökeni reddedenler genellikle bir sonraki açıklamaya geçerler. Şimdiye kadarki en hassas test. Dahi teorisi bütünü açıklamaya yetmeyince birçok şüpheci daha ince bir seçeneğe yönelir. Belki de Muhammed manipülatif bir dahi değildi. Belki de bilinçli olarak bir sistem kurmuyordu. Aksine her şey kendi ruhunda olup biterken aşkın bir şeylerin olduğuna içtenlikle inanan bir adamdı. İlk bakışta bu ikna edici görünüyor. Yalan yok, komplo yok, gizli bir gündem yok. Yapay zeka analizi bu teorinin belirli psikolojik unsurları açıkladığını gösteriyor. İnancı, disiplini, mütevazı yaşamı ve insanların söylediklerine derinden inanan birini neden takip ettiklerini açıklıyor. Psikolojide içten inanç genellikle bilinçli aldatmadan daha ikna edicidir. Ancak bu teorinin net bir sınırı var. Eğer mesaj tamamen içsel bir psikolojik durumdan kaynaklanıyorsa, bu durum mesajın kendisinde tanınabilir bir iz bırakmalıdır. Tarih boyunca bilinen psikolojik durumlarla karşılaştırıldığında, yapay zeka net bir paralellik bulamıyor. Uzun süreli psikolojik rahatsızlıklar veya yanılgılar, yapısal olarak istikrarlı, normatif olarak tutarlı ve zamanla işlevsel bir topluluğu sürdürebilen mesajlar üretmez. Bu teorinin çeşitli varyasyonları var. Tarihsel olarak cinnet iddiaları veya epilepsi ya da nörolojik durumlar gibi tıbbi hipotezler. Deneyimi açıklamaya çalışıyorlar. Ancak aynı soruyu çözümsüz bırakıyorlar. Bu tür durumlar, içsel bir bozulma olmadan nasıl tutarlı bir yasa, ahlaki sistemler ve istikrarlı bir mesaj üretebilir? Böylece psikolojik teori inancı ve motivasyonu açıklıyor. Ancak mesajın kökenini değil. Kişinin ne yaşadığını tanımlayabilir, ancak mesajın eksiksiz bir sistem olarak nasıl işlediğini açıklayamaz. Ve burada analiz farklı bir alana geçiyor. Eğer kaynak içeriden değilse, bir sonraki mantıklı varsayım dışarıdan geldiğidir. Belki de Muhammed Kur'an'ı kendi uydurmadı. Belki de onu başkalarından öğrendi. Bu en eski ve en sık tekrarlanan açıklamalardan biridir. En yaygın biçimi Kur'an'ın daha önceki dini geleneklerden kopyalandığını iddia eder. Yapay zeka, Nuh, Musa ve İsa gibi önceki peygamberlerle tematik paralellikleri doğruluyor. Ama analiz sadece ortak anlatılarda duramaz. Yapıyı, vurguyu ve yönü incelemelidir. Yapay zeka, Kur'an'da doğrudan metinsel kopyalama kalıbı bulamıyor. Bunun yerine paralel anlatılar sistematik olarak yeniden şekillendiriliyor. Kopyalanmış pasajlar, çeviri hataları ve aynalanmış anlatı çerçeveleri yok. Karakterler farklı tasvir ediliyor, ahlaki vurgu değişiyor, teolojik yön değişiyor. Eğer bir materyal alındıysa, kopyalanmadı, yeniden inşa edildi. Bu ek bir sorun yaratıyor. O dönemde Mekke veya Medine'de eksiksiz bir Arapça İncil'in mevcut olduğuna dair net bir tarihi kanıt yok. Muhammed'in yazılı İncil metinleriyle çalıştığına veya bağımsız teolojik sentez için gereken dilsel ustalığa sahip olduğuna dair hiçbir kayıt yok. Bu teorinin birleşik bir versiyonuna yol açıyor. Gizli bir öğretmen fikri. Bu suçlama çağdaşları arasında bile vardı ama belirsiz kaldı. İsim yok. Yer zaman mı yok? Muhammed'in hayatı kendi döneminin en iyi belgelenmiş olayları arasındadır. Yıllar içinde karmaşık bir sisteme dönüşen bir metin için bir öğretmenin sürekli olarak mevcut ve ilgili olması gerekirdi. Ara sıra olan karşılaşmalar sürekli üretimi açıklayamaz. Genel olarak bu teori giderek daha görünmez adımlar gerektirirken çok az somut iz bırakıyor. Karşılaştırmalı analiz kullanarak yapay zeka Kur'an'ın yaklaşık %15'inin önceki vahiylerle tematik paralellikler gösterdiğini, sadece %5 ila %7'sinin ise ana anlatı özünü paylaştığını tahmin ediyor. Bu, Kur'an'ın çoğunluğunun önceki kutsal kitaplarda net bir ön modelinin olmadığı anlamına geliyor. Kopyalama lehine tüm varsayımları kabul etsek bile teori yetersiz kalıyor. Geri kalan %85'i nasıl açıklayacağız? Tümünü açıklayan insani bir açıklama var mı?
Modern şüpheciler arasında bir teori genellikle en makul kabul edilir. Muhammed'in Kur'an'ı yazdığı değil ama ondan sonra topluluğun yazdığı. Bu görüşe göre Kur'an toplu düzenlemeler, siyasi kararlar ve daha sonraki anlaşmalar yoluyla ortaya çıktı ve hepsi geriye dönük olarak tek bir kişiye atfedildi. Kulağa modern geliyor, düzenli, makul. Ama bunun işe yaraması için topluluğun 3 testi geçmesi gerekir. Birincisi, neden? Neden birden fazla grup, ki bunlar genellikle çatışma halindeydi, ölmüş bir figüre atfedilen birleşik bir metin üretmek için bu kadar büyük bir çaba sarf etsin? İkincisi, böyle bir proje el yazmaları, editörler, kurumsal otorite ve muhalefeti bastırma gücü gerektirirdi. Üçüncüsü ve zaman. Müslüman olmayanlar da dahil olmak üzere tarihi kaynaklar, Kur'an'ın Muhammed'in yaşamı boyunca okunduğunu ve ezberlendiğini, binlerce kişi arasında yayıldığını kaydeder. Eğer metin daha sonra değiştirildiyse, bu kadar çok tanık bildikleri versiyondan farklı bir versiyonu nasıl kabul etti? Kolektif projeler genellikle izler bırakır. Anlaşmazlıklar, taslaklar, reddedilen versiyonlar ve protestolar. Burada bu tür izler büyük ölçüde yok. Bu teoriyi imkansız yapmaz ama çözmeye çalıştığı sorundan daha karmaşık varsayımlar gerektirir. Yapay zeka analizi, ciddi kırılmalar olmadan kolektif yazarlığı açıklayan tutarlı bir mekanizma bulamıyor. Bu noktada tüm açıklanan açıklamaları test edildi. Eğer hiçbiri çelişki olmadan kökeni açıklayamıyorsa, soru artık teorik değil. Basit ve belli gelir. Muhammed yalan mı söylüyordu, yoksa doğru mu söylüyordu? Muhammed bilerek yalan söylemiş olabilir miydi? Eğer Kur'an Allah'tan değilse, bu ihtimalin incelenmesi gerekir. Burada yapay zeka inancı değil, davranış biçimlerini değerlendiriyor. Bilinçli aldatmayı tarihi kaynakların Muhammed hakkında ortaya koyduğu şeylerle karşılaştırıyor. Uzun süreli aldatma genellikle açık bir sebep, kişisel çıkar ve riski azaltmak için mesajda ayarlama içerir. Mesajın ilk yıllarında çıkar yerine baskı artar. Alay, boykot, sürgün ve uzun süreli çatışma. Böyle koşullarda aldatanlar genellikle uzlaşır. Burada ise mesaj değişmiyor. Kaynaklar zenginlik, statü ve güç tekliflerini kaydediyor. Hepsi reddedildi. Bu durum, davranışın normal risk ödül mantığına uymadığı için aldatma hipotezini zayıflatır. Yapay zeka ayrıca mesajdan önceki itibarı da inceler. Alışkanlık haline gelmiş bir yalan söyleme düzeni yoktur. Hatta karşıtları bile bilinen bir dolandırıcı yerine şair veya büyücü gibi etiketler kullanır. Güç daha sonra geldiğinde aldatma genellikle ayrıcalığı pekiştirir. Bunun yerine Mekke'ye giriş, intikam yerine affetme ile sonuçlanır. Bunların hiçbiri kesin kanıt değildir. Ancak bir araya getirildiğinde bu unsurlar kişisel çıkar için klasik aldatmayla tutarsız bir düzen oluşturur. Bu test o yalan söyleyemezdi demiyor. Diyor ki eğer bu bir yalan idiyse, tarihin en garip ve en az karlı aldatmalarından biriydi. Burada analiz adam üzerinde duraklıyor. Şimdi sıra en tarafsız teste geliyor. Adamı metinden ayırmak. Şimdiye kadar araştırma insanların açıklamalarına odaklandı. Şimdi yapay zeka bakış açısını değiştiriyor ve Kur'an'ın kendisine bakıyor. Eğer bu bir insan ürünü olsaydı, insan yazarlığının izleri beklenirdi. Ancak bazı özellikler tipik insan kalıplarından ayrılıyor. Kur'an'ın üslubu, sanki sürekli farklı bir tondan geliyormuş gibi, anlatılan konuşmalardan keskin bir şekilde farklı. Mesajı 23 yıl boyunca, hatta öngörülemeyen koşullarda bile sabit kalıyor. Bazen metin elçiyi düzeltir, bu kendi kendine yazılmış bir otorite için alışılmadık bir özellik. Peki ya aktarım? Akıcı bir insan projesi daha fazla çeşitlilik gösterirdi. Bunun yerine farklılıklar sadece okuma detaylarıyla sınırlı kalırken ana metin bozulmadan duruyor. Bu bir karar değil.
ama kesin bir soru ortaya çıkarıyor. Eğer Kur'an insan ürünü ise net izler bırakmadan hangi insan mekanizmasıyla ortaya çıktı? Ve şimdi son test geliyor. Analizin yönünü tersine çevirmek. Her teori resmin sadece bir kısmını açıklıyor. Hiçbiri tamamını açıklamıyor. Bireysel açıklamalar yetersiz kaldığında yapay zeka kalıplar arar. Ve burada göz ardı edilmesi zor bir şey ortaya çıkıyor. Bu teoriler birbirini tamamlamıyor, birbirleriyle çelişiyorlar. Biri Muhammed'in dahi olduğunu iddia ediyor. Diğeri bunu reddediyor, bunun yerine kafa karışıklığı olduğunu öne sürüyor. Üçüncüsü başkalarından kopyaladığını savunuyor. Dördüncüsü ise kopyalamadığını, kendisine öğretildiğini söylüyor. Beşincisi ise herhangi bir öğretmeni tamamen reddederek topluluğun ondan sonra her şeyi uydurduğunu iddia ediyor. Bu tutarlı bir anlatı değil, bu çöken girişimlerin bir dizisi. Ve bu beklenmedik bir sonuca yol açıyor. Kur'an hakkında değil, teorilerin kendileri hakkında. Tarih boyunca Kur'an'ı iddia ettiği yol hariç herhangi bir insani yolla açıklamaya yönelik ısrarlı bir çaba olmuştur. Bu bir kanıt değil, bu bir kalıp. Yani son soru artık Muhammed nasıl bir adamdı değil. Soru daha basit ve daha zor hale geliyor. Eğer tüm insani açıklamalar farklı şekillerde başarısız oluyorsa, bunun nedeni Kur'an'ın kökeninin karmaşık olması mı? Yoksa beklediğimizden daha basit olması mı? Yapay zeka cevabı seçmez, yapay zeka sadece ölçer. Güdüleri, psikolojiyi, tarihi, metni ve aktarımı gördünüz. Ve şimdi geriye sadece bir soru kalıyor. Muhammed bunu uydurabilir miydi, istese bile? Yoksa her boşluğu dolduran tek açıklama, Kur'an'ın kendisi için iddia ettiği şey mi oluyor? Bir insandan gelmediği ama Tanrı'dan geldiği mi?